Evet, dün akşam çalıştırdığımız araç baba. Evet. Şu an yine çalıştırıyoruz. Su problemlerimiz olduğu için bugüne sarktı aslında. Aracımızın motor sesini dinletelim. Aracımızın kilometre bilgisi 393.000 kilometrede. Yani bayağı bir kilometre yapmış. 400.000'e yakın araç. Arkasında ML320 CDI yazdığına bakmayın. Müşterimiz bizlere ML450 olduğunun altını çizerek söylememizi istedi. Biz de onun söylediklerini sizlere iletmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar ne yaptık arkadaşlar? Sizin görmediğiniz bölümler de oldu. Mesela direksiyon kutusu bölümünü izlemediniz. Otomatik şanzıman yağı bölümünü izlemediniz ama çünkü bu bölüm aşırı uzun olduğu için bu kadar tahmin etmiyorduk. Yağ soğutucusuna kadar çok fazla bir işlem olacağını düşünmüyorduk ama video ilk bölüm oldu. Normalde tek bir video içerisinde paylaşılacaktı bu. İkinci bölüm 40 dakika, 45 dakikaya yakın. İkinci bölümü çekiyorum. Şu an çalışma sesini duyuyorsunuz. Enjektörleri gösterdim, yağ soğutucuyu gösterdim. Su problemleri vardı, onları gösterdik. Kurum temizliği bu arabanın özellikle de bizi şaşırtan en önemli ayrıntılarından biri kurum temizliği. Egeren'in yapmış olduğu kurumu siz de görmüştünüz. Peki baba, sen bu araç için ne değerlendirmesi yapacaksın? Senden de biraz alalım. Gece gündüz çalışıyorum. Gecenin saat 2-3'lerine kadar bu arabanın bitmesi ve yarın teslim edeceğiz. Araç sahibi Almanya'ya yola devam edeceği için bu arabayı gece gündüz çalışıp bitirdik. Nelerine değinecek olursak alt takımdan direksiyon kutusu, şanzıman yağı işlemlerini yaptık. Üstten yağ soğutucusunu değişmek için motorun üst bölümünü, enjektörlerini tamamen bu gördüğümüz her yeri boşalttık. Zaten bunu görmüşsünüz. Tekrar toparlayıp bir su kaçağımız vardı. Dünle bugün su kaçağına uğraştık. Onu da bitirdik nihayetinde. Aracımızı toparlayıp bugün bitirmeyi hedefliyoruz. Bu arabanın motoru yaklaşık 11,5 litre motor yağı aldı arkadaşlar. Tekrar belirtiyorum, 11,5 litre motor yağı aldı. Bu yüzden motor yağımız ve yağ filtremiz değişti. Mazot filtresini ve hava filtresini değiştirmedik. Neden değiştirmedik? Müşterimiz bizlere bunu kendisi iletti. Dedi ki mazot filtresini ve hava filtresini ben gelmeden önce değiştirdim. Bu yüzden bunlara ellemeyin ustam dedi. Biz de tabii ki bunlara ellemedik. Yapılan işlemleri az çok gördünüz. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. İlk bölümü gerçekten çok güzel bir video oldu. Çok da güzel dönüşler oldu. Bekleyenler de var bu videoyu, biliyorum. O yüzden arkadaşlar sesini dinletmek istiyorum. V8 yapamaz diyenler vardı. Yorumlarda birçok kez görüyorduk yani. Buyurun, V8 yapılmış mı, siz kararınızı verin. Yorumlara da bu araç hakkında fikirlerinizi bekliyorum özellikle. Tabii ki en son içeriden diagnoz cihazımızla, arıza tespit cihazımızla tüm arızalarını sildik. En son arıza veriyordu. Hava filtre kabinini takmadan önce mass air flow, yani hava akış sensörü ikili sağ ve sollu olmak üzere hata veriyordu. Bu yüzden arıza lambası yanıyordu ve fanımız çalışıyordu sürekli olarak. Çünkü bir arıza kaydediyordu. Hava kabinini taktıktan sonra arkadaşlar arıza kaydını sildik. Ekranımızda herhangi bir şekilde arıza kaydı kalmadı. Arıza lambası yanmıyor. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor ve fan durmuş durumda. Bu video böyle baba. Evet, bu video böyle. Bu araç gerçekten bizi üzdü. Yani neden üzdü? 8 silindir olduğu için baba oğul ancak zor yetişebiliyoruz. İşlerimiz gerçekten yoğun. Tercih edip gelen ve ziyaretimize gelen insanlara da teşekkür ediyoruz. İşimizin gereğini yapıyoruz. Bugünkü abimizden bahsedebilirsin. Evet, bugün bir beyefendi geldi sabah. 6. ayın 25'inde 27'sinde sende olacağım beyefendi. Opel Zafir'i sadece ve sadece senin için aldım diyor. Afyon'dan senin ziyaretine geldim. Bir çay kahve ikram ettim. Bizle görüştü. Resim çekindi. Gitti. 6. ayın 27-28'inde buradayım. Arabamı komple motorunu yapmanı istiyorum dedi. Bu arada Hollanda'da yaşıyor bu müşterimiz. Hollanda'da yaşıyor, evet. Afyon'dan mı, Uşağın mı? Afyon'dan buraya bizi görüp buradan Almanya'ya devam ediyor. Yani bizim için buraya geldi baba. Geldi, evet. Teşekkür ediyoruz. Ona da buradan değinmek istiyoruz. Buraya çok gelen müşterilerimiz var. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Zaten birçok müşterimize de diyoruz ki baba, biz göründüğü gibi miyiz? Evet. Onlar aynen. da videolara aktarmaya çalışıyoruz. Şimdilik bu kadar. Video devam ediyor.
İkinci bölüm olarak yayınlayacağımız görmüş olduğunuz Mercedes ML 450 V8 CDI aracımızın ikinci bölümündeyiz. Mesai yapıyoruz aracımızı yetiştirmek için. Neden? Müşterimiz çarşamba günü artık Almanya'ya tekrar döneceği için aracını mecburen yetiştirmeye çalışıyoruz. O şekilde aldık aracı. Zaten daha önceden randevusunu almıştı. Bir ay önce falan almıştı herhalde baba. Bayağı önce aldı. O şekilde geldi. Temizlikleri şaşırtmıştı. İlk videoda kurum temizlikleri özellikle belirtmiştik. Bakın tertemiz oldu arkadaşlar. Manifoldun üst kısmı, alt kısmı da tertemiz. Hepsini dediğimiz gibi temizledik. Acayip temizledik. Burayı ben sildim. Komple sildim. Yerler simsiyah leş gibi. Zaten egere pisliğini bilenler bilir. Burada da yine temizlemiş olduğumuz şu görmüş olduğunuz alüminyum boru manifoldun üst kısmı arkadaşlar. Görüyorsunuz delikleri komple açıldı. ML 450 V8 CDI enjektörler de geldi arkadaşlar. Ama yağ soğutucunun takılacağı bölümü çekeyim şöyle. Tertemiz olması gerekiyor. Dikkat edeceğimiz önemli noktalardan biri neydi? Motor yağını ve antifrizini tabii ki değiştirmekti ve havasını almaktı motor yağının. Buna dikkat ediyoruz. Eski yağ soğutucusu ile yeni yağ soğutucusunu karşılaştırdığımızda contaların yüksek attığını yeni de bariz bir şekilde görüyorduk. Yağ kaçırmasının, su kaçırmasının sebebi bu contalar idi. Ve orijinal Mercedes'ten gelen, yetkili bayiden gelen contaydı. Contalara baktığımızda da yüksek attığını görüyoruz. Artık bunun montajına geçeceğiz. Bu şekilde montajını yapacağız. Üst konuma getirip takacağız arkadaşlar. Hızlı gidiyoruz. Arkada yine bir İsviçre'den gelen BMW'miz var. E60 kasa. 3000 dizel o da. Akşamın bu saatinde çalışmaya devam. Bu araca gün ve saat verdik. Günün de saatini teslim etmek için artı sırada bekleyen araçlarımız var. Onun için istirahat, dinlenme zamanı yok. İşe devam. Contanın kesinlikle bastığından emin oluyoruz. Oturtturuyoruz buraya. Zaten düşmediğinden anlıyoruz oturduğunu. Zaten geçiyor baba içine. Evet. Torksluk civatalar söktüğümüz gibi orijinal torksluk civataları tekrar yerine takıyoruz. Bu arabadan Türkiye'de yokmuş baba. Türkiye'de olacağını zannetmiyorum zaten. Bu araba sayılı üretilen bir araba. Parçası zaten Türkiye'de hiçbir şekilde bulmak biraz zor. Çünkü araç yok ki parça olsun. Tabi Torx diyoruz ama 8 tornavida da tutuyor bunu baba. Evet. Bura leş gibiydi baba. O gün zaten videoyu çektiğimizde ortalık görünmüyordu. Bu da tarihe geçsin yani bizim karşılaştığımız en büyük kurum diyebiliriz. Aynen. Aşırı bir kurum, nefes alacak aracın hiçbir şekilde aracın hava girişi hiç kalmamış kurumdan dolayı. Bu araç yakıtı yakar, çekişi olmaz. Şimdi araç sahibi buna bindiğinde aracın ilk günkü gibi çekişinin ve performansının yakıtının düştüğünü bariz ortaya çıkar. Zaten enjektörler de yapıldı. Evet. Bu yüzden kesinlikle yakıtta ve çekişte gözle görülür bir şekilde yakıtınla düşüş, çekişinde artış görecektir. Burada da yeni gelen E60 kasamız var. Bu da bekliyor arkadaşlar. Cırcırı ayarladık. Cırcırla sıkım işlemlerine başladık. Tabii yağ soğutucuyu takarken özellikle de dikkat edilmesi gereken yağ kanalının geldiği yere su kanalını getirmiyoruz. Her iki türlü de çünkü yağ soğutucu oturuyor baba. Evet. Dikkat edelim çünkü her ikisinin de farklı özelliği var içerisinde. Bu yüzden çok hızlı bozulacaktır bu parça.
Hepsini sıktık arkadaşlar. Tabii ki asılmıyoruz cıvatalar. Alüminyum cıvatalar. Gövdeyi patlatabilir. O yüzden yalama olabilir. Her türlü riskten kaçınıyoruz. Çok önemli bir yer burası. Gelelim. Elimizin soğutucusu. Soğutucusu. Gaz giriyor, su giriyor, soğuyor. Egere soğutucusunun da temizliğini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi contaları bulunuyor tabii ki. Burada gördüğümüz contalar. Yine aynı şekilde burada görünen conta var. Ancak bazı contalarımız yok. Hangileri yok? Emme manifold contasının iki türlü basan silindir kapak bölümüne contalarımız yok. Orlikleri değişiyoruz baba. O-ring diyelim hatta. Bazen takılıyorlar. Tutalım. Rengi de fena. Değişik bir rengi var. Evet. Ben buradayım tak diyor, gülüyor adamın yüzüne. Biz de yakışanı yapıyoruz baba. Yerine takıyoruz. Bu şekilde. Evet, küçük o-ringlere geldi sıra. Hemen değişimini yapalım. Yaklaşık rengimiz aynı. Evet, gösterelim usta. Değişeni bu şekilde. Grease'le yağlıyorsun. Kolay bir şekilde geçmesi için. Yine buradaki o-ringimizi de, büyük olan o-ringimizi de, içindekini de değiştik bu arada. Takıyoruz. Evet, çip diye geçiyor zaten. Kendi yeri olduğu için hiçbir zorlama yapmadı. Evet, ön taraf egere soğutucusunun contası bu da. Bu şekilde bunların contası takılacak. Dört tane cıvatası var baba. Evet. İki tanesi yan boşluğa geliyor. Torsu düşürmememiz lazım bu yüzden. Yoksa orada kalacaktır. Hatırlarsan hemen sol tarafında sökerken Almanya'dan bir tors gelmişti bize hediye olarak. Bizden de oraya gitmesin. Aynen, bizden de oraya gitmesin. Biz cimri olduğumuz için göndermeyelim. Evet. Tabii ki contaların tam oturduğundan emin olmamız lazım. Yoksa bir daha bura çok zor açılacaktır. Bakın bahsettiğimiz nokta bura. Girdiğine emin olalım. Ne kadar girmiş görelim mi? Bu kadar emek vermişken, buraları açıp sökmüşken, kızdırma bujisunun 2 tanesinin çalışmadığını testimizde kontrol ettik. Çalışmıyor. 6 tanesi çalışıyor ama onlar da artık kilometre hesabı, uçlar artık şişmeye başlamış. Patlaması çok yakındı. Bu gördüğümüz enjek ısıtma bujilerimizi takım halinde değiştirdik. Çünkü bir daha buralar sökülüp açılmaz. Bu görmüş olduğunuz kırmızı olanlar arkadaşlar, o-ringler olan 4 bu tarafta, 4 sağ tarafta olmak üzere kızdırma bujileri. Peki kızdırma bujisi takım olarak değişti ama nedir, ne işe yarar baba? Biraz da ondan bahsedersen bilgilenelim. Kızdırma bujilerimiz sabah kontağı açtığımızda içeride uyarı ışığı verir. Kendisine ait olan bir ışık.
O söndükten sonra marşa bastı. O esnada ucu bunun kızarıyor. Kıpkırmızı oluyor. Bildiğin bir demiri kaynakla ısıttığın zaman kıpkırmızı gibi kızarıyor. Marşa dokunduğun an mazot ona vardığında direkt o ateş olduğu için patlamayı sağlıyor. Aracımızın hızlı çalışmasını sağlıyor. Yani soğuklarda daha çok işe Tabii yarıyor bu. soğukta devreye girer. Yazın devreye girmiyor. Yazın devreye girdiği %10. Ya zaten sıcak olduğu için direkt mazot yanıyordur. O yüzden gerek yok buna. Ama kışın mutlaka ve mutlaka olması gereken bir şey. En az 8 silindir 3-4 tane patlak olsun bu arabayı çalıştıramazsın. Bu arada yenilenen contalar hemen bu koluma geliyor. Dediğim gibi bu getirmiş olduğu contanın içerisinde yoktu. Bu yüzden bunları buradan temin etmek durumundaydık. Emme manifold contaları şimdi takılabilir. Bu yerde görmüş olduğunuz siyahlıklar kurum pisliği. Yani yanlış anlaşılmasın, mecburen, hatta buraları ben sildim. Bura böyle değil, simsiyahtı. Bakın yine az çok çıkıyor. Yıkadığımıza rağmen çıkıyor arkadaşlar. Artık takacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Artık temizledik. Yenilenen contamız eski bu. Bunun contası da yenilenecek. Emme manifold contası yenileniyor. Hemen burada gösterelim. Emme manifold contaları da yenileniyor arkadaşlar. Evet, yerine taktık bu şekilde. Emme manifoldunun cıvataları var. Onların cıvatası da şapkalı, özel bir cıvata. Örnek verecek olursak şu şekilde arkadaşlar. Burçlarıyla beraber takılan cıvatalar var. Yine Torxluk cıvatalardır. Burada hepsi bizleri bekliyor. Dikkatlice bakarsak burçların içine doğru gittiğini net bir şekilde görüyoruz. Tuttuğuna emin olacağız, bunların dışarıda kalmayacak. Geçtiğine emin olacağız. Sıkmazsa aradan hava alır. Arabamız rolantide aşırı bozuk şekilde kafa sallayarak çalışır. Peki baba, bu kurum temizliğini öneriyor musun? Yani bu araçta özellikle bu detay üstünden gidebiliriz. Kurum temizliği her araca öneriyoruz ama onu gerçekten anlamıyla yapan, emeğinin karşılığını veren arkadaşlar önemli. Normalde biz yapıyoruz ama şu an için yapamıyoruz. İşimiz yoğun. Artı bu kurum bizi zehirledi, biliyorsun. Doktor yasakladı bana ama ilaç kullanıyorum. Böyle söktüğümüz zamanlarda da mecburen bunu biz yapmıyoruz diye kirli takma şansımız yok. Bu şekilde temizliklerini mutlaka ve mutlaka yapıyoruz, takıyoruz. Zaten baba genellikle temizlik aşamasındayken sen dışarıdaydın. Evet. Buna değinelim. Kurum temizliği normalde yapmıyoruz biz. Özellikle de arkadaşlar söktük, bunu yapmazsak olmaz yani. Mecbur yapmak durumundayız. Biz kurum temizliği için sökmedik bu aracı ama. Aynen. Buradan hani bilgi, kurum temizlik hakkında bilgi almak isteyenler varsa şu an için yapmıyoruz kurum temizliğini. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ama yapan kişilere yaptırırsanız aracınızdaki değişiklikler göz önüne kesinlikle çarpacaktır. Sıra geldi yeni contamıza. Burada. Evet. Yeni contayı yerine takıyoruz. Bir adet orada pimimiz var. Bir adet burada pimimiz var. Bir adet de burada var. Contamız yerine gelmiş demek. Evet. Artık bir görünüm almaya başladı. Motor güzelleşti. Motor güzelleşmeye başladı. Aynen öyle baba. Hadi. Evet Arif Usta. Evet baba. Sıkmaya devam. Her zamanki gibi. Tabii motorla kaporta arası geniş. Yerle yükseklik yüksek. Bundan kaynaklı yetişemiyoruz baba.
Ama illaki bu işte yapılacak. Mecbur yapacağız ama ayağımızın altında şu an lastik var. Arkaya girmiyordu herhalde. Evet, onlara tors var. Alyan torsu. O zaman bunlar sıkıyor. En ucuda var köşedeki gizli bir civatamız. Var da onlara giremiyorum. Şunları önce bir sıkalım. Bir geriye geç. Hep onu sökerken de unuttum bunu baba. Evet. O gizli de oradan bak böyle yaptığında göremiyorsun o civatayı. Aynen, sökerken de görmedim onu. Ama koca kurt geldi sana dedi ki bak burada var. Tabii. Olur öyle şey. Kızdırmaların kafasını takıyorsun hava soketlerine. Evet, soketlerini takıyorum. Burada bir adet şasemiz vardı. Evet. Onu zaten sökerken bahsetmiştim. Çok önemli bir şaseydi. Evet. Onu hemen yerine tekrar montaj edeceğiz. Cıvatasının üstüne tutturmuştuk tabii ki. Ege'mizin geçti mi dersin? Şimdi geçti. Aynen öyle. Süslemesini de yaptın. Evet. Yine hemen arka tarafında da bir soketimiz var. Ona da basıyoruz. Burada bir şuraya. İki boru var, ikisinde de var. Şu 4 soket enjektör soketi. Evet. Bunların bilgisini verelim. Şu arkadaki hava akış 2 tane. Oksijen sensörü. Bu oksijen lambda. Hava akışı. Hava akışı 2 tane, onu da belirtelim. Diğeri de burada. Enjektörlerimiz enjektörcüden gelmişti arkadaşlar. Şimdi montajına başlıyoruz. Bunlar sağ taraf mıydı baba? Evet. Bunlar sağ taraf arkadaşlar. Bunları yerine montaj edeceğiz. Tabii ki bakır pullarını da yeniledik. Tabii ki enjektörlerin bakır pullarına babam şu an gres yağıyla sürüyor. Neden sürüyor arkadaşlar? Yerine koyma aşamasındayken bakır pullar düşmesin diye, herhangi bir sıkıntıya uğramamak adına kendimizi garantiye alıyoruz. Birinci enjektör yerine geçiyor şu anda. Hemen 2 numaralı enjektör. Enjektör tutucusu. Hemen 3 numaralı enjektör geldi. Ayağını taktık ve yerine geçiyor artık.
Çektiğini görüyor muyuz? Gidiyor baba bayağı. Bunlarda her bir enjektörün ayrı ayağı var baba. Evet. Bazı araçlarda ikili bir taneyi tutar mesela. Bir tane ayak iki enjektörü tutar gibi. Bu da son enjektör. Sağ tarafın son enjektörünü şu an babam takıyor. Aracımızın sol tarafını taktık. Sağ tarafı da alıp takıyoruz. Evet. Çok önemli baba bu enjektörler. Yani Enjektör tabii arabanın canı. bilgi verebilir misin bu enjektör ne işe yarar? Enjektörümüz Nasıl gördüğünüz gibi arızalar bir kalem. Evet. Bu kalemin özelliği ne? Yakıt borusuyla yakıtımız girer. Elektrikle açar. Açtıktan sonra beynin komutuna göre belli bir saniyenin milimi sayısı mi derler ne derler? Salis aynı. Onunla buradan elektriği verir keser. O esnada buradaki mememiz geriye gider. Yakıt içeriye püskürtür. Mememizin kaliteli olması çok önemli. Neden? Bu sürekli ateşin içerisinde bu ağzının bozulmaması lazım. Kaliteli bir ürün kullanmak lazım. Kalitesiz olursa zaten arkadan önden giren mazot arkadan buhar gibi çıkar. Bembeyaz çıkar. Bembeyaz çıkar. Bu da piston eritmesine kadar, motor yemeye kadar gidebilir. Yani arızalarından da teklemeye yol açar. Teklemeye Çekiş yol açar. düşüklüğü, Çekiş düşüklüğü. Fazla yakıt. Fazla yakıt. Duman atar zaten. Beyaz duman Evet. atıyorsa ya mazot pompası ya da Evet. enjektör olduğundan şüphelenebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu takacağız ve şöyle de bir şeye değinmek istiyorum baba. Yurt dışından gelen araçlar özellikle de yüksek kilometrelere sahip olduğu için hepsi neredeyse %90'ı bize enjektör bakımı, revizyonu, turbo revizyonu gibi yakıtsal problem yani yakıtsal olan tüm parçaların bakımını ve onarımını yaptırıyorlar. Bunun da bilgisini vereyim. Özellikle de enjektör yapıyoruz yani. Turbo ve enjektör, DPF yurt dışından gelen abilerimizin araçlarına en çok yaptığımız bakımların en başında geliyor diyebiliriz. Bu araca da tabii ki yağ soğutucusu, alt takım işleri, direksiyon kutusu, enjektör işleri yapılıyor. Ve sizlere de bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de bilgi vermeye çalışıyoruz. Çünkü ülkemizde bu tarz motorlar çok fazla yok. Bakıyorsunuz bir eksantrik kapağı burada. Bir silindir kapağı burada. 8 tane pistonu var. V8 adı üstünde. 32 adet sibobu var. Yani bizim ülkemizde yok baba mali. Var da yani böyle spor arabalar falan filanlar da var. O da belli kişilerde var bu da. Yani çok fazla kişi de olmadığı için bizim videolarımızdan gören abilerimiz de vardır. Bu yüzden bilgi veriyoruz ve aktarmaya da çalışıyoruz. Aynı zamanda da işimizi yapıyoruz. Araçları da teslim etmeye çalışıyoruz. Tabi bu sırada babam da durmuyor. Enjektörleri takıyor. Enjektörlerin alttaki bakır pullarını kesinlikle unutmuyoruz. Ve ayrıca pislik olmadığına emin oluyoruz. Yoksa enjektörü yine kaçırmalara sebep olacaktır arkadaşlar. Sağ tarafın enjektörlerini taktık. Ama şuna değinelim. Yağ soğutucusu bu araçlarda değiştiği zaman yağın hava yapma olayı var. Motorun yatak sarma olayı var. Direkt arabayı marşa basıp çalıştırırsak eğer aracımız yatak saracaktır. Motor kilitleyecek, rektifiye olması gerekecektir. Ancak havasını almamız için enjektörlerin fişlerini takmıyoruz. Bu şekilde duracak. Takılmayacak arkadaşlar. Hem enjektörlerin havasını alacağız hem de motor yağını 15-20 defa marş çevirerek, araç çalışmayacak tabii. 15-20 defa marş çevirerek motor yağının da havasını almış ve arkadaşlar yağ soğutucuya yağı basmış oluyoruz ve tüm riskleri ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunun da bilgisini verelim. Ardından yine fişlerini takmadan bu araçlarda enjektörlerin de havasını alacağız. Bu aracın motoru da Euro 4 bu arada. Bilgisini de verelim. Evet tabii kütüğü falan taktık. Enjektör kütüğünü burada görüyorsunuz. Rekorlarımızı taktık arkadaşlar. Hemen burada da enjektör giriş yerleri var. Geri dönüşleri takıyoruz. Çıt çıt geçiyor bunlar. Soketlidir. Bu şekilde. Tabii ki saf antifrizimizi bu şekilde dolduruyoruz. Su karışımı yoktur içinde. Sadece antifrizdir bu. 55-60 derece. Ya zaten piyasanın en iyi ürünlerinden biri olan Lukoil'i kullanıyoruz. Rus ürünüdür arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Mercedes'te devam ediyoruz ama şuna değinmek istiyorum. Su hortumu, su borusu kırıldı. Burada da maalesef V8'in bu şekilde parçaları yok. Bunu bulamadık.
Ne yaptık usta? Bunu bak tornadan metalden yaptırdık. Tornadan metalden yaptırdık. Kendi hortumunu kullanıp bir kelepçe metal girişler yaptırdık. Ve işini bitireceğiz. İnşallah kaçak köşeğini kontrol edip bitireceğiz. Turbo kelebek boğazını şimdi takıyoruz arkadaşlar. Biliyoruz bunun leş gibi. Ya bunların kurumlarını biliyoruz zaten. Bayağı bir temizledik. En az 3 saat gitti yani. En az 3 saatimizi alan bir temizlikti. O videoyu zaten izlediyseniz büyük emeklerle çekildiğini gördünüz. Şimdi bu borunun takımına geçeceğiz. Bunun kelepçesi nerede? Gres yağını buraya çaldık. Kolay bir şekilde o-ringini ısırtmadan geçirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden gres yağı çok önemli. Evet. Şu an geçti gördüğünüz gibi. O-ring görünmüyor. Tabii ki altta cıvataları var. Altta egere soğutucusuna giden boru da var. Evet arkadaşlar. Şimdi aracı az çok tamamladık. Sizlere çok fazla buraları çekemedim. Enjektör bölümlerini tamamladık. Su girişleri, mazot filtresi eskiyi kullandık. Daha önce değişmiş müşterimiz. Ama enjektörün fişlerini takmadık. Motor yağının havasını alacağımızdan bahsetmiştik. Bu yüzden içeri ben marşa geçiyorum. Araba çalışmayacak ama marş çevireceğiz. Hem enjektörlerin havasını hem de motor yağının havasını alıyoruz. Daha sonra hiçbir riski almadan aracımızı artık çalıştırıyoruz. Şimdi içine geçelim. Evet, aracımızın içerisine geçtiğimizde bu şekilde bir gösterge paneli bizleri karşılıyor. Hemen sağ ön koltuğun altında bir adet akümüzün kutup başı vardı. Kutup başını taktık. Daha sonra tabii ki ekran geldi. Tüm kontrol ünitesi geldi. Hemen anahtarımız burada. Takalım ve çalıştıralım. Kontak açık baba. Bekliyorum. Tamam. Şu an kendisi işlemlere başladı. Biz de burada bekliyoruz. Babam da hazır orada bekliyor. Kapalı. Açık. Açık şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Motor şu anda dönüyor tabii ki. Bu arada motor yağı 11,5 litre aldı. Bunun da bilgisini vereyim. Antifriz ve saf su ilavesini de yaptık. Şu an yaptığımız karterdeki motor yağının arkadaşlar yağ soğutucusuna kadar ulaşmasını sağlamak. Ve buradan da marşa basıyoruz. Bu şekilde işlemlere devam ediyoruz. Şimdi enjektör fişleri takıldı. Marşa basıyoruz.
Birazdan alacak. Aracımızı şu an çalıştırdık. Su eksik hatasını alıyoruz. Büyük ihtimalle Almancam yok ama büyük ihtimalle radyatör suyu. Hemen babam orada müdahaleyi yapıyor. Antifrizini koymuştuk. Üstüne de suyumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Aracımız şu anda çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Lağım yağlanması söndü bu arada. Dikkat etmemiz gerekiyordu bu detaya. 11,5 litre motor yağı kullanıldı bu araçta. Tekrar altını çizerek söyleyelim. 11,5 litre motor yağını kullandık. Tabii ki biraz önce dedim ama biraz önce anahtar takıp çalıştırıyoruz dedim. Ancak bu arabada start stop olduğunu unuttum. Hemen oradan yorum yapacaklar vardır arkadaşlar. Bu yüzden bu konuya da değinmek istedim. Evet arkadaşlar, motoru da son kez sizlere göstereyim. Alttan işlemlerimiz vardı, çekemedim. Acayip bir uzun video oldu. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Aracın test sürüşünü yapacağım ancak yabancı plaka olduğu için sokak arasında sizlere göstereceğim. Herhangi bir trafiğe çıkmayacağım çünkü yasak arkadaşlar bizim binmemiz bu araca. Gümrüğe dahi çekilme olayları olabiliyor, o yüzden dikkat ediyoruz. Mercedes'in altına geçtiğimizde en son temizliklerini yapıyoruz. Bildiğiniz üzere yukarıdan yağ kaçakları vardı. Biz de buradan benzinle yıkıyoruz altını komple. Tabii ki alt koruma plastiklerimiz mevcut. Bunların da temizliğini yapmadan olmaz arkadaşlar, kesinlikle. Son halini sizlerle paylaşıyorum. Motor temizliği de müşterimize arkadaşlar hediyemiz olsun. Bu şekilde sizlere gösteriyorum. Parlatmasını, temizlemesini yaptık. Umarım hoşuna gider. Bu özel bir koruma cilası gibi bir şey arkadaşlar. Koruma cilası diye geçiyor. Böyle göstereyim sizlere de görmüş olun. Motoru komple parlattık, temizledik. Son görünümü bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi tabii ki test sürüşüne geçeceğiz. Test sürüşünü yapalım. Sonra devam edelim. Bilgisayarla son kez arıza var mı? Varsa silelim. Veya müdahale edelim. Burada bütün araç bilgilerini görüyoruz. Büyük test diyoruz. Kontağı aç diyor. Tamam diyoruz. Kontak açık. Altta da ML 450 olduğunu görebiliyoruz. Yani arkada 320 yazdığına bakmayın arkadaşlar. ECM motor bölümünde herhangi bir sıkıntımız yok. Bu şekilde taramalarımızı gerçekleştirelim. Arıza kodlarımızı silelim. Gösterge panelimizde bu şekilde arkadaşlar. Bu araçlarda bildiğiniz üzere koldan vitestir. Buna da değinelim. F1 yine vites düşürme, alçaltma, yükseltme gibi kollarımız var. Silecek kolları ve sinyal kolları da bu şekilde. Evet.